Merhaba arkadaşlar, Pessevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Kapışma serimizin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Geçen hafta Çayspor'dan bir atak gelmişti. Epi'ye tek attı ve skorda 11-9 oldu. Çayspor, Ayranspor karşısında skor anlamında 11-9 önde arkadaşlar. Farkı geçen hafta 2'ye çıkarmıştı. Ayranspor eğer bu hafta epik çıkarırsa armasının üstüne ikinci yıldızını alacak ve ikinci paketini almaya hak kazanacak. Neymar paketini Ayranspor'a alabiliriz. Çayspor her ne kadar epiklere daha fazla tek atsa da 11 kere epik ya da Showtime'a tek atsa da kolektif güç anlamında geride. Bu hafta Ayranspor'u kolektif güç anlamında yakalayabilir, belki de geçebilir. Hem sonuçta hem de kolektif güçte Çayspor belki de bu hafta öne geçebilir arkadaşlar. Hem epik paketler olsun hem de Player of the Week paketlerinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyeli isimler var. Çok önemli bir hafta. Epikler konusunda da Player of the Week paket konusunda da yüksek seviyeleri çıkaran hesap önemli bir avantaj elde edecek. Çayspor'un kadrosuna baktığımızda şu an kadro gücü 3171. Geçen hafta Del Piero'yu çıkarması iyi oldu. Kadrosunun gücünü arttırdı. Bir de 11 oldu. 3. yıldızına doğru ilerliyor. Kenarda 100 seviyeli isimler var. Muhammed Salah'ın formu A değil. Şimdi bu yüzlükleri çıkarması gerekiyor Çayspor'un. Kadro dışına baktığımız zaman, ki bugün Player of the Week'ten de açılımlar yapacağız. Orada 101'lik isimler var. Kenarda da bu isimler bulunuyor. Lewandowski de A formunda değil. Güçlendiricili birçok isim var ama kadro gücümüzü arttırmayacak. Paketler bölümüne geldiğimizde şöyle bir durum var. Tsubasa paketi var. Bir de aynı futbolcuların Tsubasa temalı olmayan hali var. Her ikisinden de açacağız. Epiktir arkadaşlar. Önceden de böyle olmuştu. Diyelim ki buradan Cantona'nın epik kartı geldi. Tsubasa epik kartı. Buradan da Cantona geldi. Sayıyoruz. Sonuçta Epic'e tek atmışlar. Burada önemli olan Epic'e tek atmak. Buradan açacağız. Buradan açacağız. Burası çok önemli değil bizler için. Şurası çok önemli. Burada Vinicius Junior var. Barcola var. Alvarez var. Barcola ve Alvarez'in güçlendiricisi çalıştığında 101 seviye. O anlamda işimize yarıyor. Güçlendiricileri çalıştığında kolektif gücümüzü arttırmakta. Bitmedi. Bir de bu paket var. Mesela burada Gerrard yüksek. Diğer epikler belki çok yüksek seviyeli değil ama sonuçta epik futbolcular arkadaşlar. Çok fazla paket bulunuyor. Hediyeler de var ama bu hediyeler bizim kadro gücümüzü arttırmıyor. Bunlardan daha sonra alımlar gerçekleştiririz. Etkinliklerde kullanabiliriz. Ne yapalım? Önce Player of the Week'leri bir aradan çıkaralım. Sonra epik paketlere geçelim. Lig Player of the Week'inden ilk olarak açacak olursak bu pakette bu isimler yer alıyor. Mbappe elimizde olduğu için işimize yaramaz ama Ederson. Ederson önemli. Yüksek seviyeli kaleci. Ederson'u her iki hesabında çıkarması lazım aslında. Bu pakette çıkarmamız gereken isim Ederson. Player of the Week açılımlarda taktik denemeyelim arkadaşlar. Bam 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 açalım. Her iki hesapta da aynı şekilde açılımlar gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir taktik yok. Sonuna kadar da gidelim. 4 buradan 4 oradan. Attı dedik. Kimmich geldi. Tamam, iyi futbolcu ama kolektif gücümüzü arttırmıyor. Çayspor aslında güzel başladı. Kaleci çıkarması lazım. Ederson'u çıkarabilir mi? Atla dedik. Tonali geldi. Yüksek seviyelerden devam ediyor Çayspor. Ama ihtiyacı olan ismi çıkaramadı. Son 2 açma hakkı. Vay be. Çayspor güne çok iyi başladı arkadaşlar ama bu epik anlamında kötü. Geçen hafta Player of the Week'leri çok kötü açmıştı. Epic'e tek atmıştı. Umarız epiklerde de böyle devam eder. Şu an 3 tane yüksek seviyeli ismi çıkardı. Lautaro Martinez falan mı çıkaracak acaba sonda da? Yok ama yine de iyi futbolcu çıkardı. 4'ünde de yüksek seviyeli isim çıkardı. Fermin Lopez de 100 seviye. Player of the Week'lere güne harika başladı Çayspor. Geldik Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketine. İşte burası önemli. Aslında buradaki yüksek seviyeleri çıkarırsa kolektif gücünü arttırır. Burada birkaç tane isim var kadromuza alabileceğimiz. Burada olmadı işte. Burada düşük seviyeli isim geldi. Hatete. Vinicius Junior'un bu kartını çıkarabilir mi Çayspor? Atla dedik. Çıkardı. İhtiyacı olan bir ismi çıkardı. Kolektif gücü az da olsa arttırdı. Alvarez var, Barcola var. Onlar da 101 seviyeye kadar çıkıyor. Rafael Leao geldi. Kadro gücünü arttırmayacak. Yüksek seviyeli güzel isimler geliyor. Bir Hatete dışında Cuadrado. Açılımlara baktığımızda 2 tane futbolcu dışında çok güzel isimler geldi. Ama o 2 tanesi de 5 yıldızlı ama diğer isimler yüksek seviyeli güzel futbolculardı. Player of the Week paketlerini bitirdik arkadaşlar ve en önemli yere geldik. 11-9'luk skor değişecek mi? Üst üste epikler çıkarırsa Çayspor bambaşka yere gidebilir olay, ya da Ayranspor belki de Çayspor'u geçebilir. Sağdan başlayalım, sola doğru devam edelim. Klasik taktiğimizi deneyelim arkadaşlar. Park Ji-sung'a ortadaki isme 2 defa tıklayalım. Ben kendi hesabımda
çok zor çıkarıyorum epik futbolcu. Kapışmada daha kolay geliyor. İkinci 900'de tıklayacağız. Çayspor'un kesinlikle epik çıkarması lazım. En önemli açılım 900'dü ama çok sade geliyor. 10 tane standart kart gelişi. Çayspor tüm şansını Player of the Week'lerde mi kullandı acaba? Oradan çok iyi açılımlar olunca ben korkuyorum epiklerden vermez diye. Şimdi bu paketten sadece 100 açacağız. 100'de taktik denemeyelim, bam diye açalım. 900'de çıkaramayan Çayspor 100'e de çıkaramadı. Çok kötü, çok kötü. 11-9'luk sonuç devam ediyor. Geldik buraya. Şimdi 2 tane paketimiz var. Öncelikle bu paketten açılım gerçekleştirelim. Ben Tsubasa paketinden açılım yaptım. 10.000'e futbol parasından fazla harcadım kendi hesabımda. Sadece bir epik futbolcu verdi. Çok zor verdi. 20 küsür tane futbolcu kalmıştı. 2 tane daha epik var içeride, yani o derece. Bakalım kapışma serimizde bu paketten herhangi bir hesabımız tek atabilecek mi? Çok önemli. 900'e çıkarması lazım. Yok, olmadı. Çayspor renkli kart çıkardı. Ayranspor için güzel gelişmeler bunlar. Belki farkı azaltabilir, belki eşitliği bile sağlayabilir. Şimdi de 100 açalım. 100'de bam diye açtık, herhangi bir şey denemedik. Atla dedik. Renkli kart geldi ama işimize yaramıyor ne yazık ki. Çayspor için artık son epik paket. Buradan epik çıkarması lazım. Yine değiştirmeyelim, aynı şeyi deneyelim. İkinci 900'de basacağız. İşte bu 900'de vermesi lazım. Gelirse kolektif güç bayağı bir artacak. Üçü de yüksek seviyeli. Hani özellikle Cantona ve Platini yüksek seviyeli futbolcular. Çıkaramadı. Çayspor 0 çekecek gibi epiklerde. Bir tane 100 futbol paralık hakkı var. Ayranspor için yani belki de eşitlik şansı olabilir. 11-11'e getirebilir mi? Son hakkı. Vermedi. Player of the Week açılımları güzel olmasa Çayspor kolektif gücünü arttıramayacaktı. Player of the Week açılımları bu hafta Çayspor'u kurtardı. Bir kadromuza bakalım. Kolektif güç kaç oldu? Fark kaça kadar düştü? Oyun planı dediğimizde şimdi Vinicius Junior'u kadroya alacağız. Kenarda Vinicius'un bir kartı var bizde. Umarım yüzlük bir... bizde zaten 102'lik varmış. Ben onu görmedim arkadaşlar. Güçlendiyse de çalışıyor ya 102. Güçlendiyse çalışmadığı zamanlar bu kart işe yarar ama kadro gücünü arttıramadı. Ederson kalecimizi alalım. 100 seviye. 3172. Fermin Lopez 100 seviye. Kadro gücünü arttıracak başka bir şey yok. Kenarda Vinicius olmasa iyiydi. Vinicius'u ben görmedim. O kötü oldu. Kenarda çok güzel isimler var ama kolektif gücü arttırmıyor. Yoksa şu 95'liklere bakın, 96'lıklara. Gayet güzel isimler. Ama kadro gücünü arttırmayan isimler. 3172 ve sonuç 11-9. Şimdi Ayranspor hesabına geçelim. Ayranspor hesabına geçiş yaptık arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ayranspor kolektif güçte farkı açabilir. Player of the Week'lerden bile yüksek seviyeli isimler çıkarırsa kolektif gücünü yükseltecek. Epik çıkarırsa bayağı bir kolektif gücü artacak. Bir de 11-9'luk skoru belki de kapatabilir. 2 tane epik çıkarırsa 11-11 olur. Hatta geçebilir. Mükemmel açılımlar yapması lazım. Her epik paketten epiğe tek atması gerekiyor ama 11-9'luk farkı azaltma şansı var. Bir de bir tane bile epiğe tek atsa ikinci yıldızını takacak. Yıldızları eşitleyecek. İkinci paketini alacak. Mesela Neymar'ı alacağız. Kadro gücümüzü birazcık daha arttıracak. Vinicius Junior bu hesabımızda 101'lik kartı varmış. 102'lik gelirse kadro gücünü arttırır. Harry Kane'in formu A değil. Kaleci. Kaleci geldiği takdirde kolektif gücü artacak. Ayranspor'un zayıf halkası kaleciydi. 98'lik kalecisi vardı. Ederson da olur. Diğer paketteki kaleci de olur. Yüksek seviye. Ederson olursa daha iyi. 100 seviyeli. Paket açılımlarını aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Player of the Week paketlerini aradan çıkaralım. Buradan kesinlikle Ederson'u Ayranspor'un çıkarması lazım. Kaleci sıkıntısı var. Ve şu an en yüksek seviyeli kaleci Ederson. Pazartesi günü kaleci Kurtağ'ın Showtime kartı gelecek. Haftaya Kurtağ'a tek atan hesap önemli bir avantaj elde eder. Çünkü öyle kaleci her zaman gelmiyor. Ederson kolektif gücü arttırır. Outtara geldi. Düşük seviyeli isim. Ayranspor için kritik açılımlar. Calafori geldi. Sol bek futbolcusu işimize yaramaz. Kolektif gücü arttırmaz. Son 2 açılım. Kesinlikle Ederson gelmeli. Pavlovic geldi.
Şimdi şöyle bir durum var. Player of the Week açılımlar çok iyi değil arkadaşlar. Epikler belki çok iyi olabilir. Şimdi epiklerde Konami verebilir. Çayspor'da tam tersi oldu. Epikler konusunda belki bu hafta Ayranspor şov yapabilir. Ama bir Ederson'u şuradan çıkarırsak güzel olacak. Olmadı. Buradaki kaleciyi kaybettik. 100 seviyeli bir kaleciyi çıkaramadık. Her zaman 100 seviyeli kaleci gelmez. Şampiyonlar Ligi paketine geçtiğimizde buradaki kaleci güçlendiricisinin çalışmasıyla birlikte 99 seviye. Her zaman da güçlendiricisi çalışmıyor. Hani bu haftalık iyi ama önümüzdeki haftalarda işimize yaramayacak. Kolektif gücü arttırabilecek birçok isim var burada. Kaleci de arttırıyor. Vinicius Junior, Alvarez, Barcola, Cuadrado geldi. Bence epik çıkaracak Ayranspor. Player of the Week'ler o kadar kötü ki. İkinci açılıma giren isim HTT. Ayranspor bu fırsatı tepecek mi? Çayspor bu kadar kötü açılımlar yapmışken epik paket açılımlarında Ayranspor farkı açma imkanı var. 11-9'luk farkı kapatma imkanı var. Bu fırsat ayağına gelmiş, bakalım nasıl değerlendirecek. Rafael Leao ama işine yaramıyor. Sonda kaleci geldi. Bu iyi oldu. Bu haftalık işimize yarıyor. Haftaya güçlendiricisi çalışmazsa o zaman form durumu düşük olacak. Şimdi geldik en önemli yerlere. Epik açılımlar. Ayranspor bir tane epiye tek attığı takdirde armasının üstüne ikinci yıldızını alacak ve yıldızları eşitleyecek. Neymar paketini de alacak. Park Ji-sung'a tıkladık. Bir daha tıkladık. 900. İkinci 900'e basıyoruz. Çok önemli bir açılım. Epi'ye tek atabilir mi? Atamadı. 10 tane standart kart gelişi. Konami fake atmazsa. Yok, atmadı. İshak geldi. Standart kart 5 yıldızlı ama işimize yaramıyor. Ayranspor için bu paketten son 100 futbol paralık açalım. Bunda da bam diye açtık. Bu paketten boş geçti. Aslında buradan bir epik çıkarması lazımdı. Şimdi geldik yüksek seviyeli epiklerin yer aldığı yere. Cantona'ya tıklayalım. Ne kadar zor veriyor Konami. Ayranspor fırsat ayağına geldi. Değerlendirebilecek mi? 3 tane epik paketten açılım gerçekleştiriyoruz. Bir tane tek attığı takdirde 10 oluyor. Çok önemli bir açılım. Çıkaramadı. 900 önemliydi. 900'e çıkaramayan 100'e çıkarabilir mi? Her iki hesap bir kere 100 futbol parasına epeye tek atmıştı. Her şey son pakete kaldı. Ayranspor için son paketten epik gelmesi lazım. Yoksa 9'da kaldı. Geldik Tsubasa'lı pakete. Yine Cantona'ya tıklayalım. Cantona, bu taktik bu hafta hiçbir işe yaramadı. Ama biz yine taktiği değiştirmeyelim. En önemli açılım. İşte bu 900'de çıkarması gerekiyor artık. Çıkaramadı. Ayranspor fırsatı değerlendiremedi. Player of the Week'te o kadar isimler vardı. Çıkaramadı. Epiklerden çıkaramadı. Hani son bir 100 futbol parası kaldı. Çok sürpriz olur gelmesi ama bu fırsatı değerlendiremedi. Kolektif güç 3200'lere kadar bile gidebilirdi güzel açılımlar yapsa. Sonra da bir bakalım ya, tek filan atar mı? Yok, atmadı. Ayranspor ayağına gelen fırsatı ters tepti. Hiç epik çıkaramadı. Player of the Week'lerden de kötü açılımlar yaptı. Yine bir gelenlere bakalım ama kaleci az bir şey kolektif gücünü arttırdı. Çayspor'u kurtaran Player of the Week paketleri oldu. Epikleri bu hafta Konami çok zor veriyor. Kalecimiz nerede? Kalecimize baktığımızda şurada. O da kadro gücünü arttırmadı. Neuer kalsa daha iyiydi. En azından 99'u görüyoruz bu haftalık arkadaşlar. Yine dursun. Ayranspor böylesine bir fırsatı değerlendiremedi. Her zaman böyle bir fırsat gelmez. Player of the Week'te çok güzel isimler vardı. 3 tane de epik paket vardı. Ama işine yarayan hiçbir futbolcu çıkaramadı. Çayspor az da olsa kolektif gücünü arttırdı. Çayspor için bir karlı bir hafta oldu. Ayranspor bir epik çıkardığında ama kolektif gücünü bayağı bir arttıracak. Çünkü paket de alacak. Neymar hamlesi de var orada. Epik çıkardığı için de kolektif gücü artar.
Kenarda da bu isimleri var. Kapışma serimizin bu haftasında çok fazla paketten açılım yaptık. 5 tane paketten açılım yaptık arkadaşlar. Her zaman böyle bir şey de olmuyor. Fakat epik verme konusunda Konami vermiyor. Ben kendi hesabımda da 10.000 futbol parasına bir tane epik çıkarabildim. Yani bu hafta şanssız açılımlar çok fazla oldu. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.